Buradan rahatsız olan belki de İsveç'in içerisinde bir müesses nizam var. Kimin eli, kimin cebinde. Bu iş normal bir iş değil. Bana bu işin normal bir iş olduğunu kimse söyleyemez. Ama bu kadar kritik bir görüşme yapılacak bir hafta sonra. Bu eylem nedir yani? Ve bu adam da son derece şaibeli bir adam. O zaman ben Putin'e de 2. Çeçen Savaşı'ndaki performansını da sormak isterim. Arkadaşlar içeriye kısa bir ara veriyorum. Nazif ısrar ediyor. Lütfen gazeteye abone olun. Genç arkadaşların emeğinin karşılığını verin. Abone olun. Teşekkürler. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Nazif. Burak hocam, NATO üyeliği üzerinden Türkiye ile durumları çok sık konuşulan İsveç yine bir dini değerlerimize, manevi değerlerimize, Kur'an-ı Kerim'e yönelik bir saldırıyla gündemde. Evet. İsveç'te bir Iraklı Kur'an-ı Kerim'e ciddi saygısızlıklar, burada anmak, bahsetmek de istemediğim şeyler yaptı. Siz meseleyi biliyorsunuz, takipçilerimiz de biliyor. Sizden bir özet ve güncel durumu dinlemek isteriz. Valla bak şimdi başlamadan önce şöyle söyleyeyim. Ben bu eylemi lanetliyorum. Tamam? Lanetliyorum yani. Bu demokrasiyle açıklanamaz. Yani, aşağılık bir durum. Evet. Yani İslam dininin kutsal değerine tabii biz Müslümanız. Aynı şey Tevrat içinde geçerli, İncil içinde geçerli, başka dinler içinde geçerli. Hiçbir dini küçümseyemez. Yani böyle bunlar kabul edilemez yani. Bu mesela bunun demokrasiyle de açıklanamaz. Bu eylemi lanetliyorum. Bunu bir kere altyapıya koyalım. Şimdi bak bu adamın profili çok enteresan. Bu Iraklı'nın. Bu Iraklı açık kaynaklardan birazcık da böyle yarı açık kaynaklardan birazcık araştırma yaptığın zaman bu adamın İran istihbaratının bir taşeron, işte proxy aktörü olan Haçlı Şabi gruplarla çok ciddi derecede bağlantısı olduğu görülüyor. Bu adamın gelip de Iraklı birisinin İsveç'in NATO üyeliği Türkiye ile tartışmalı bir konu olduğu bir dönemde 11-12 Temmuz'da NATO zirvesi toplanmadan önce böyle bir eylemi gerçekleştirmesi bence istihbarat tekniği açısından son derece şaibeli bir durum. Hatta sana bir tık daha söyleyeyim. Ben İsveç'te birkaç tane doktor öğrencimle konuştum. Yani İsveç'teki basını takip eden. Türkiye'de aslında çok enteresan gündeme gelmesi lazım. İsveç istihbaratı bu şahsın o eylemi gerçekleştirdikten bir gün sonra da gene ya İran Büyükelçiliği'nin önünde, Stockholm'daki ya da Türk Büyükelçiliği'nin önünde Türk ve İran bayraklarını yakma eylemi de gerçekleştireceği veya Irak bayrağını. O kısım biraz tam bilgi yok. Yani bir bayrak yakma eylemi de gerçekleştirecek. Planlarından biri buymuş yani. Provokasyon işte yani. Evet. Bu çok net bir provokasyon. Neden? Ajanda ne olabilir burada? Neden yapmak istiyor olabilir? Şimdi bak, tekrar söylüyorum, daha önce de konuştuk. İsveç için tam üyeliğiyle ilgili olarak Türkiye'nin ve Macaristan'ın da, Türk kamuoyu pek bilmiyor, evet. Orban'ın da bir veto süreci var. Yani ikna olmama süreci var tırnak içerisinde. Ve Macaristan 2-3 gün önce yaptığı açıklamada Macar Dışişleri İsveç'in tam üyeliğine onayı Eylül ayına ertelediklerini söyledi. Bu Türkiye'yi o zirve öncesi rahatlattı da. Evet, elimizi güçlendirdi. Bence Türkiye ile Macaristan da biz bunlar örtülü bir mutabakat olabilir. Bir paslaşma var bu konuda. Burası ayrı mesele. Bunu hani devletin özel işleri, bunları bizim bilmemiz mümkün değil. Ben sadece yorum yapıyorum. Şimdi İsveç'in NATO üyeliği gibi çok kritik bir dönemden geçerken ve bu konuda Türkiye'nin ve Macaristan'ın, ama özellikle Türkiye'nin, çünkü neden Türkiye daha ön plana çıkıyor? Çünkü Türkiye Müslüman bir ülke. Yani bir İslam değerlerine yönelik bir eylemi yaparsınız. Bu 3. eylem. 1. eylemin de Türk Büyükelçiliği'nin önünde yapıldığını da hatırlatırım. Evet. Yani bak bunlar provokasyon. Tamam mı? Türk kamuoyunu da tahrik eden şeyler. Şimdi İsveç NATO'ya üye olmak istiyor. Bu Ukrayna-Rusya savaşından sonra böyle bir İsveç'in, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği gündeme geldi. Türkiye Finlandiya'ya okeyi verdi. Çünkü Finlandiya Türkiye'nin taleplerini yerine getirdi. Geçen sene Madrid'de yapılan mutabakatta İsveç birçok terör PKK çevrelerinin ve FETÖ çevrelerinin, İsveç'te çok ciddi FETÖ çevresi de var, yasaklayacağını, işte oradaki unsurları Türkiye'ye iade edeceğini vesaire taahhütlerde bulundu. Bu taahhütleri yerine getirirse Türkiye'de ben de veto hakkımı veto etmeyeceğim dedi. Tamam. Şimdi bu konuda Türkiye'ye NATO sisteminden, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden hadi her şey okey oldu, onayı verin havası var. Ama bu kadar kritik bir görüşme yapılacak bir hafta sonra. Bu eylem nedir yani? Ve bu adam da son derece şaibeli bir adam. Yani bu normal bir şey değil. Peki şunu sorabilir miyim size hocam? Evet. Lafınızı kestim, özür dilerim. Şimdi İsveç'in NATO üyelik sürecinde başka unsurlar da var. Tam olarak onu soracağım. Türkiye ile böyle bir karşılıklı bir mütekabiliyet savaşının başladığı bir süreçte acaba İsveç içerisinde NATO'ya üye olmayalım isteyenler olabilir mi? Ya da böyle bir şey kaşınmak istiyor olabilir mi? Bak bence burada birçok faktör var. Bir kere ben de aynı kanaatteyim. Şimdi İsveç sisteminin o
uluslararası demokrasi endekslerinde tırnak içerisinde liberal bir demokrasi olarak demokrasi standartlarının çok yüksek beşte olduğu. hep. Tamam. Güya. Ama bu sistemin 1986 yılında kendi başbakanı Olof Palme'nin faili meçhul bir cinayete kurban verdiğini, 2004 yılında İsveç Dışişleri Bakanı Anna Lindh'in gene son derece şaibeli bir cinayete kurban gittiğini, bunların faillerinin intihar ettiğinin sonradan 10 yıllar sonra açıklandığını, yani bu sistemin böyle marazlar üretme enteresan bir durumu da var. Mesela şimdi yıllardır süre gelen tarafsızlık politikasından NATO sisteminin içerisine girmek isteyen bir İsveç var. Buradan rahatsız olan belki de İsveç'in içerisinde bir müesses nizam var. Evet. Ya da başka birilerine göre derin devleti var. Bilemem. Bu normal mi? Mümkün ama değil mi hocam? Bence kesinlikle mümkün. Yani şimdi bunu engelleyemez misin sen? Tabii şimdi tam bunu demokrasiyle açıklıyorsun, tamam. Ama şimdi kamu otoritesini sarsıyorsun. Bunu mesela yani kanunun bence birçok ilgili maddesinde bir şeyleri bir geniş yorumlayarak bunu engelleyebilirsin. Halkı kim ve düşmanlığa sevk ediyorsun. Başka bir dünya sorunu süreç var. Tamam, bu birinci kısım. Peki mesela İsveç'in NATO sistemine girmesinden rahatsız olabilecek unsurlar, mesela bir tane daha ülke söyle bana. Rusya. Evet. ABD karşıtlığıyla bilinen Orta Doğu'dan bir ülke söyle bana. İran. Bu adam ne yani bu adam? Irak. Yani Irak, Haçlı Şabilerle irtibatlı. Çok karmakarışık bir şey ortaya. Şimdi bu çok enteresan. İran istihbaratıyla Rus istihbaratının da arası geleneksel olarak iyidir. Burak hocamızın denklemini gördüğünüz çok bilinmeyen denklemle karşı karşıyayız. Kimin eli kimin cebinde? Belli değil hocam. Kimin eli kimin cebinde? Bu iş normal bir iş değil. Bana bu işin normal bir iş olduğunu kimse söyleyemez. Ben komplo teorileri meseleleri açıklamam. Sen beni biliyorsun. Hiç. Ama benim mantığım bazen tıkanıyor ve ben mecburen komplo teorisi de değil bu ya. Bu normal bir şey değil işte. Ben bir de bir şey daha merak ediyorum. Biraz daha karmaşıklaşsın istiyorum. Paludan'ı vesaire de hatırlıyoruz hocam. Aynı şaibeli işte. İsveç'te böylesi radikal bir eylem gerçekleştirdi biri. Ve bu kadar milli manevi değerlere saygısızlığın da ötesinde bir tırnak içerisinde söylemiyorum aslında açık net aşağılık bir eylem söz konusu burada. Şimdi birçok farklı İslami grup, birçok farklı hatta bu konuda İslam'a referans aldığını söyleyen bazı örgütler de dahil edebiliriz. Bu adamlara bir eylem gerçekleştirme durumundan da geri duruyorlar. Ya da tam aslında dümdüz sormak istiyorum. Bu adamları koruyan birileri olabilir mi hocam? Evet. Ya da istihbarat servisleri özelinde olabilir, başka noktalarda olabilir. Ne değerlendiriyorsun? Vallahi olabilir, olmaz diyemem. Yani ben bu işin normal bir iş olduğunu asla ve asla düşünmüyorum. Korkunç bir aslında çok fazla taraf var. Bence evet, çok taraf var ve ben hani seninle daha önce de konuştuk. Sahte bayrak diye bir mesele var. Evet. False flag diye, istihbarat tekniğinde. Kısaca bahsedelim. Mesela bahsedelim. Mesela ben bir eylemin aslında ben yapıyorum ama senin üzerine yıkıyorum. Senin yapmışsın gibi gösteriyorum. Benim ceketimi orada bırakıyorsun. Mesela Rusya bu eylemi planlıyor ama mesela İran üzerine kalsın diye Haçlı Şabilerle irtibatlı bir şahsı seçiyor. Ya da İsveç hükümetinin müesses nizamının içerisinden birileri bu enteresan bir şahsiyeti bulup getirip böyle Stockholm'da bu eylemi yaptırıyor. Şimdi ben oturduğum yerden bu kadar analiz ediyorum. Bu İsveç tamam, böyle bir İsveç istihbaratı ya da İsveç'i yöneten akıl bu işi valla böyle baksınlar. İsveç kamuoyu da meseleye böyle baksın. Ya da dünya kamuoyu da böyle baksın. Ama bana bu olayın normal bir olay olduğunu kimse söyleyemez. Bence son derece şaibeli bir olay. İsveç sisteminin kendi başbakanını ve Dışişleri Bakanlığı'na yönelik cinayetleri de istiyorsa izleyicilerimiz araba motorlarından takip etsinler. O olayların da hiç normal olmadığını, Olof Palme cinayetinde ilgili onlarca komplo teorisi, Anna Lindh cinayetiyle ilgili olarak bıçaklanarak kadın vefat etti, öldü. Son derece öldüren şahısların kimlikleri geçmişleri. Yani çok enteresan yani. İsveç'teki sistem çok enteresan. Yani mesela bak nasıl oluyor yani İsveç bu kadar liberal demokrasi, özgürlük vesaireyle anılan bir ülke. Başka bir başbakan ve Dışişleri Bakanı'nı son derece şaibeli 2 cinayete kurban etmişsin. NATO'ya girmek istiyorsun. Yılların verdiği tarafsızlık politikasından geçiyorsun. Son derece dış politikada ülkeyi buradan alıp buraya getirmeyi, yani kutup değiştiriyorsun. Ondan sonra bir sürü garip olaylarla karşılaşıyorsun. Evet. Çok enteresan. Hiç normal değil. Normal değil. İsveç. Benden mesela şimdi izleyici o zaman hocam anlat bizi. Valla ben de işte. Biz de anlamaya çalışıyoruz. Biz de anlamaya çalışıyoruz ipi. Yani elimde oturduğum yerden bu kadar söyleyebiliyorum.
mesela ben şimdi bir tane izleyici diyorum ya Wagner'i biz kimse konuşmazken bir sene önce TVNet'te gizli serviste Nazif'le konuşmuştuk diyorum. Bana bir tanesi alta yorum yazmış. Darbeden haberin var mıydı? Ya 2 sene önce ben ne ya Hayır. çok enteresan yani. Onlara göre darbenin 2 suçlusu var. Prigojin ve Ali Burak Darıcı'da. Ya kusura bakma onu bilemedim ya. Yani özür dilerim ya. Ama Wagner'in adını kimse bilmezken biz seninle bak bu Wagner dedim. Başa bela olur dedim. Bu özel istihbarat şirketlerini denetlemezsen, kontrol etmezsen sistemde maraz yaratır dedim. Cümlesini kullandınız. Ama çok özür dilerim darbeden haberdar olamamış. Hocam sizi bu seferlik affediyoruz. Tabii Burak hocam çok suçlu bu konuda. Evet. İroniyi bir kenara bırakalım Evet. hocamdan. Burak abi şimdi şunu merak ediyorum ben. İsveç'te yaşananlar artık NATO süreçleri ortada. İşte NATO'ya katılmasını isteyen bir güruh içeride olabilir. İstemeyen bir güruh içeride olabilir. Bundan sonra NATO'ya katılım süreci nasıl etkileyecek bu süreç? Yani Türkiye şu şartlar altında İsveç'in bu özgürlük adı altında yaptığı ciddi insan hakkı ihlaline olumlu cevap vermeyeceği kesin. Türkiye bu konuda tavrını net gösteren Herhalde bir Eylül'e konuda, kalacak. Eylül'e kalacak diyorsunuz. Ben bak açık söyleyeyim. Türkiye son noktada mümkün olduğunca kazanım elde etmeye çalışacaktır, edecektir de. Ama veto etmesi dış politika açısından, Türkiye açısından da Türk-Amerikan ilişkileri mevcut seyrini düşünürsen daha büyük handikaplara yol açabilir, sorunlara yol açabilir. Ama gerçekten çok hassas bir konu ve çok hassas bir karar. Ve Türkiye'nin mesela böyle bir kararı şu anda Rusya ile de iyi ilişkiler var. Yani çok yani bu dış Çok politika. bilinmeyen bir denklem var. Burada yeni Sayın Dışişleri Bakanımız Sarkan Fidan işte burada diplomasiyi Allah iyi kolaylık işletmesi versin lazım. dememiz Ama devlet yönetmek böyle kritik meselelerde çok hassas kararlar almanız gerekir. Devlet işi böyle bir iş. Devlet yönetmek böyle bir şey tabii. Ama tabii burada her zaman söylüyorum son karar verici siyasi otorite. Sayın Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Peki hocam siz Avrupa'nın ya da NATO dinamiklerinin, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konu özelinde İsveç'e bir müdahalede, bir tavsiyede bulunma ihtimalini görüyor musunuz? Yok Çünkü hiç bulunmuyorlar işte. bundan sonra da mı bulunmazlar? Yani işte belki hani cılız açıklamalar yapılıyor. Güçsüz. Yani cılız açıklamalar yapılıyor. Çok usulen kınamalar gördük bu süreçte de. Ya bundan Şurada sonrası da için size aynısı söyleyeyim mi? olacak. Ya mesela şimdi bu Kur'an-ı Kerim yakma olayı tekrar lanetliyorum. Olduktan sonra Rusya'da Vladimir Putin'in Kafkasya'da Kur'an'a kendisine hediye ediliyor galiba. Orada Kur'an-ı Kerim'e işte saldırı yapılması Rus Çok kanunlarına ciddi bir dille kınadı aslında. kınadı. O zaman ben Putin'e de 2. Çeçen Savaşı'ndaki performansını da sormak isterim. Yani oradaki Müslüman Çeçenlere yönelik. Putin iktidardaydı o zaman. Bunların hepsinin bir kamu diplomasisi ve PR çalışması olduğunu lütfen unutmayalım. Tekrar söylüyorum. Devletler çıkarları kapsamında yönetilir. Putin de kendi ülkesini kendi çıkarı kapsamında yönetiyor. Rusya Federasyonu içerisinde çok ciddi derecede Müslüman topluluklar var. Ne yapabilir yani? Elbette ki Kur'an'a saygısızlık çok Hakeza büyük. Türkiye ile ilişkileri çok iyi. O tarafta beslemesi gerekiyor. Ya buralardan çok büyük şeyler çıkartmayalım arkadaşlar. Çok büyük anlamlar Çok büyük çıkartmalı. anlamlar çıkartmayalım. Peki hocam son olarak şunu da bir öğrenmek istiyorum sizden. NATO süreçleri, artık NATO'ya dahil olmak, NATO'nun içerisinde bir aktör olmak meselesi günümüzden bu Rusya-Ukrayna savaşını da göz önüne alarak önemli bir nokta mı? Tabii. Ve artık dünyadaki değerinin daha da arttığını söyleyebilir miyiz NATO'nun? Evet, bu Ukrayna-Rusya savaşı can çekişen ya da Macron'un söylediği gibi beyin ölümü gerçekleşen NATO'ya tekrar can suyu olduğu ve NATO kolektif sisteminin tekrar canlandığını görüyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı NATO'yu tekrar ayaklandırdı. Ayaklandırdı. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sağ olun Nasip, teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam. Buradan rahatsız olan belki de İsveç'in içerisinde bir müesses nizam var. Kimin eli, kimin cebinde. Bu iş normal bir iş değil. Bana bu işin normal bir iş olduğunu kimse söyleyemez.